HiWatch Pro uygulamasıyla çalışan akıllı saatler için uygulamanın kurulumu, kullanımı ve gerekli ayarlarının nasıl yapıldığını anlatacağım. Piyasada çeşitli saatler var bu uygulamayı kullanan. En çok bilinen T800, T900 gibi saatler HiWatch Pro uygulamasını kullanıyor. Ve bu uygulamada saate nasıl bağlanırsınız ve saatin tüm işlevlerini kullanmak için uygulamada nasıl ayar yapmalısınız bunları anlatacağım. Bu içerik Android işletim sistemine sahip telefonlar için. Videonun açıklamalar bölümünde HiWatch Pro'nun iPhone için olan kurulum videosuna da ulaşabilirsiniz. Elimizdeki saat T800'ün en son güncel bir modeli, yani güncellenmiş versiyonu. HiWatch Pro uygulamasını gördüğünüz gibi yükledik. Aç diyoruz ve kuruluma başlıyoruz. Bakın direkt böyle bir uyarıyla karşılaşabilirsiniz. Cihaz bağlantısı kesildi gibi. Buraya şu anda takılmanıza gerek yok. İlk açıldığında kullanıcı sözleşmesi geliyor. Bunu zaten kabul etmemiz gerekiyor. Direkt açılışta bu şekilde bir ekranla karşılaşıyoruz. Şimdi saati uygulamaya tanıtmak için alt bölümdeki daha fazla kısmına geliyoruz. İlk olarak şu saatimizi bir açalım. Daha sonra daha fazla özellik keşfetmek için cihaza bağlayın kısmına basıyorum. Yakındaki cihazları bulup bağlanma ve göreli konumlarını belirleme izni verilsin mi diyor. Buradaki izinlerin hepsini vermemiz gerekiyor. İzin ver diyeceğim. Şimdi bu odada birçok saat var, onun için bütün saatleri listeliyor. Bizim saatimiz T800 Ultra ve buraya basıyoruz. Direkt bu şekilde bağlantıyı yapacak arkadaşlar. Bakın. Bluetooth bağlantısı tamamlandı. Saati ayarlayıp profil ve adım ayarlarını da yapacak. Ve saatimizi telefonun saatiyle senkronize edecek. Bakın direkt 19.34 oldu saatimiz. Bu şekilde saatimizi telefona kurduk. Şimdi bakın bir tane daha eşleşme isteği geldi. Aslında uygulamayla saat arasında bağlantıyı yaptık ancak medya bağlantısı yapmadık. Biz buna medya bağlantısı diyoruz. Buradaki eşleşmeyi yaptığınızda aramalarda saatten konuşabilirsiniz ve arayan kişinin sesini saatten duyabiliyorsunuz. Eğer bu eşleşmeyi yapmazsanız bu özelliği kullanamıyorsunuz. Şuraya gireceğiz, ayarlara ve Bluetooth ayarlarına giriyorum. Bakın burada T800 Ultra var. Buraya eşleştiriyorum. Burada kişilerime ve çağrı geçmişime erişime izin ver diyorum ve eşleştiriyorum. Bu şekilde medya bağlantısını da yapmış oluyorum arkadaşlar. Burada şöyle bir sıkıntı var. Bu eşleşmeyi yaptıktan sonra bütün sesler saatten geliyor. Yani telefonunuzda herhangi bir video izleseniz bile. Hemen test edelim. Bakın bir tane müzik açtım. Şu an saatin hoparlöründen duyuyorsunuz sesi, bakın. Şimdi bunun önüne nasıl geçebiliriz? Burada uygulamada herhangi bir işlem yapamıyoruz ama saatlerde şöyle bir buton var. Bakın arkadaşlar, şuradan aşağı çektiğimiz zaman şurada bir buton var gördüğünüz gibi. Medya bağlantı butonunu açma veya kapatma. Bunu böyle bu şekilde kapatırsanız Bluetooth arama kapandı der ve tekrar denersek şu anda telefondan geliyor sesler arkadaşlar. Yani medya bağlantısı yaptıktan sonra eğer seslerin saatten gelmesini istemiyorsanız buradaki seçeneği kapattıktan sonra artık sesler telefondan gelecektir. Şimdi uygulamaya bağlantıyı yaptık ancak işimiz bitti mi? Hayır, bitmedi. Burada uygulamaya bazı ayarlar yapmamız gerekiyor ki saati tam anlamıyla kullanalım. Bağlantıyı yaptıktan sonra tavsiyem ilk olarak şurada ota yükseltmesi var. Yani saatin yazılımında herhangi bir güncelleme var mı? Buradan kontrol edebilirsiniz. Genelde güncelleme olmuyor ama yine de şansınızı deneyin. En son sürüm güncellemeye gerek yok diyor. Hemen üst bölümde gördüğünüz gibi ekranı aydınlatmak için bileğinizi çevirin ayarı var. Buraya bastığınızda bakın bunu etkin yapmazsanız saatinizin ekranı kapalıyken ve bileğinizi bu şekilde çevirdiğinizde saatin ekranı açılmayacaktır. Etkin yaptığımızda bileğinizi bu şekilde çevirdiğinizde saat açılacak. Hemen test ediyorum. Bu şekilde bileğinizi kaldırdığınızı varsayıyorum. Gördüğünüz gibi açılıyor. Eğer bunu etkin yapmazsanız bu özellik çalışmayacaktır. Hemen onun yanında alarmlar var. Buradan saate bir alarm kurabiliyorsunuz. İstediğiniz herhangi bir saate ayarlayıp akıllı saatinizin titremesini sağlar bu ayar. Hareketsiz kalma uyarısı da bakın burayı açarsanız saat aralıklarını seçiyorsunuz. Günün şu saat aralıklarında çok fazla sabit kaldığınızda saat size ayağa kalkın ve hareket edin gibi bir uyarı veriyor. Üst bölümdeki ayarlar bu. Cihazımı bul kısmı da saatinizi eğer kaybettiyseniz ve telefona bağlıysa saat, buraya bastığınızda saat titrer arkadaşlar. Tekrar şöyle göstereyim. Uzaktan fotoğraf çekme de HiWatch Pro uygulaması içerisinde bir kamera açılacak. Uygulamayı kullanırken izin vereceğim. Burada fotoğraf ve medya erişimine izin veriyorum. Bu şekilde bir kamera açılıyor uygulama içerisinden ve saatiniz bir deklanşör butonu olarak çalışıyor. Buraya bastığınızda saatinizden bir fotoğraf çekiyor arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Burada mesaj gönder kısmı önemli arkadaşlar. Mesaj gönder kısmına basıyorum. Bakın. Karşımıza bu şekilde uygulamaların listesi çıkıyor. Aslında mesaj gönder kısmı uygulama bildirim ayarları. HiWatch Pro uygulamasında sadece burada gördüğünüz uygulamalardan bildirim alabiliyorsunuz. Başka bir uygulamadan gelen bildirimleri bu saate alamazsınız. Bu bildirimleri alabilmek için gerekli izinleri vermelisiniz. Şunu bir türlü değiştirmediler. Bu alarm silinsin mi yazıyor. Bu ayar aslında size gelen aramaları saatte görebilmek için açmanız gereken kısım. Burayı açtığımızda eğer gelen aramaları saatten görmüyorsanız şu 3 izinden birini vermemiş olabilirsiniz. Onun için buna dikkat edin. Telefon izinleri, rehber izni ve çağrı kaydı izinlerini vermeniz gerekiyor. Burada kabul ediyorum diyorum ve sizden telefon arama kayıtlarınıza erişmesine izin verilsin mi? Uygulama için izin veriyorum. Kişilerinize erişime izin verilsin mi? Uygulama için izin ver diyorum. Telefon etmesine ve aramaları yönetmesine izin versin mi? İzin ver dediğimde
Bakın bu özellik açılıyor. Artık uygulama telefona gelen aramaları görecek ve bunu saatinize bildirecek. Aynı anda saatinizde titreyecek. Daha sonrasında SMS bildirimlerini görebilmek için yine bir izin vermemiz gerekiyor. Açıyorum. Burada da SMS okuma ve SMS alma izinlerini vermemiz gerekiyor ki SMS'leri okuyabilsin ve saate gönderebilsin. Kabul ediyorum diyorum. Burada SMS mesajlarına izin veriyorum. Bu şekilde SMS'i de açtım. Artık gelen SMS'leri buradan da görebileceğiz. Ve son olarak da uygulama bildirimlerini nasıl alacağız? Ben şimdi WhatsApp bildirimlerini saatten görmek istiyorum. Bunu bir kere yapıyoruz arkadaşlar. WhatsApp bildirimini açmak istediğimizde sizden bildirim okuma iznini isteyecek. Aç diyorum. Bu şekilde bir ekrana gönderiyor bizi. Burada HiWatch Pro'yu buluyorum ve açtığımda bildirimlere erişime izin ver kısmına tıklamam gerekiyor ki uygulama benim telefonuma gelen bildirimleri okuyabilsin ve bunu saate gönderebilsin. Burada bir risk var. Bu riski kabul etmemiz lazım. Yani bildirimleri oku ve kontrol et son derece hassas bir izin olduğu için burayı okuyup ondan sonra olası risklerin farkındayım deyip tamama basmamız gerekiyor. Uygulama uyarmıyor bunu aslında. Android direkt kendisi uyarıyor. Bu uygulama senin bildirimlerini okuyacak gibi. Geri çıkıyorum. Artık bu izni verdikten sonra istediğim uygulamaları bildirimlerini açabiliyorum. Line'ı da açıyorum. HiWatch Pro test mesajı yazdım. Gönderiyorum. Bakın hem burada hem burada görebildik. Yani şu an bildirimlerde veya aramalarda herhangi bir problem yok. Buradaki favori kişiler kısmında ise istediğiniz kişileri saatten direkt görebilmek ve direkt arayabilmek için buraya ekleme yapabiliyorsunuz. Burada artı butonuna bastığınızda ve bu ekranda da şuradaki yeşil butona bastığınızda rehberinize gidiyorsunuz. Rehberinizden istediğiniz kişiyi buradan seçip favori kişi olarak ekleyebilirsiniz. Hemen bir tane seçeyim ben. Metin A kişisini ekledim. Numarası da burada görünüyor. Burada ok tuşuna bastığımızda favori bir tane kişi ekledik. Eğer başka bir kişi eklemek isterseniz buradan hemen basıp tekrar atıyorum. Buradan istediğiniz kişiyi ekleyebilirsiniz. Buradaki favori kişilere hemen bakın menüde telefon rehberi kısmında artık buradan ulaşabilirsiniz. Hemen şu yan bölümde SOS işaretleri var. Bakın şu an kırmızı Metin A kişisine SOS kişisi olarak eklemişiz. Saatinizde eğer SOS özelliği varsa bakın burada yan bölümde SOS kısmı yazıyor. Favori kişilere eklediğiniz kişilerde SOS olarak seçtiğiniz kişileri direkt buradan arayabiliyorsunuz. Bakın SOS'e basıyorum. Hemen o kişiyi arıyor. Tabi bunda şu anda sim kart olmadığı için arayamıyoruz. Şimdi burada bir de arama ayarları var. Bu arama ayarları da tema ayarları aslında. Buraya bastığınız zaman saatinizde kullanabileceğiniz temaları burada görebiliyorsunuz. Bu şekilde hem animasyonlu hem dijital hem de analog temalar bulunuyor. Ayrıca buraya kendi fotoğrafınızı da ekleyebiliyorsunuz. Bir tane tema yükleme işlemini gösterelim. Bakın dijitallerden bir tane seçelim şöyle. Şu temayı seçtim mesela. Burada anladığıma basıyoruz. Şu anda tema saate yükleniyor. Bekleyelim. Böyle istediğiniz temaları buradan seçip yükleyebilirsiniz. Saat ekranına istediğiniz bir fotoğrafı koyabilmek için buradaki saat arayüzü ekranında en alt bölümde Custom Dial seçeneği var. Buraya giriyorsunuz. Herhangi bir tanesine basıyorsunuz. Çıkan ekranda da bakın şurada Select tuşu var. Buraya bastığımız zaman direkt galerimiz açılıyor. Bu galeride de istediğiniz fotoğrafı seçiyorsunuz arkadaşlar. Şu fotoğrafı seçiyorum. Kapadokya. Ayarlayalım ve şuradaki onay butonuna basıyoruz. Burada da saatin konumunu seçiyorum. Şu konum daha iyi gibi. Ve install tuşuna basıyorum. Tekrar bastığım zaman anladım diyorum. Ve saate yükleniyor. İstediğimiz fotoğrafı bu şekilde ekranımıza yerleştirebiliyoruz. Uygulama üzerinden devam edelim. Cihazı sıfırla, saati direkt sıfırlar. Sudan açtığınız hale geri döndürür. Kaldırsa saatin bağlantısını kaldırır arkadaşlar. Şurada diğer seçeneği var. Buraya bastığınızda titreşim seçeneği açılır sadece. Herhangi bir bildirim veya arama geldiğinde saat titresin mi titremesin mi buradan açıp kapatabilirsiniz. Burada sadece titreşim ayarı var. Şu arka plan ayarını ise sorun çözme olarak düşünebilirsiniz. Şimdi bu ekranda buradaki ayarları kontrol ederek saatinizle telefon arasında bir bağlantı problemi varsa çözme şansınız var. Uygulamada ayarlamalarınız ve yapabilecekleriniz bu kadar. Ekstra olarak HiWatch Pro bir sağlık uygulaması olduğu için saatinizi takıyorsanız buradan saatin ölçüm yaptığı verileri görebiliyorsunuz. Mesela bir tane kalp atışı hemen ölçtürelim. Bakın 78, bu da 78 ölçtü. Tüm verileri görebiliyorsunuz. Kaç adım attığınızı da buradan görebilirsiniz. Şu an bizim herhangi bir attığımız adım yok. Şöyle biraz sallayalım, belki adım sayar. Bakalım saydı mı? Evet, 18 adım olarak görüyoruz. Direkt buraya da görebiliyoruz. Evet, HiWatch Pro uygulamasının kurulumu, kullanımı ve genel ayarları bu şekilde. Bağlantıyla veya uygulama ile ilgili herhangi bir problem yaşıyorsanız yorumlar bölümünü kullanıp sorabilirsiniz. Destek olmaya çalışırım. Bu video size yardımcı olduysa lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.